Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Boğaziçi'nde bulunan 1853 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Ortaköy Camii'ni çalışacağız. Her zamanki gibi bir tane resmimizi bir bütün halinde kenara ayıracağız. Bu bizim ilk resmimiz. Bu kenarında çerçevesi olan bir resim. Ben çalışırken çerçeveyi dahil edeceğim ama çerçeve yaptırmaya götürdüğümde şu kısımdaki çerçeve kısmını çıkaracağım. Çünkü zaten paspartu ve ekstra bir çerçeve gireceği için bana göre şu çerçeve kısmına gerek kalmayacak. Ama ben sizlere bu haliyle anlatacağım. Bu bizim ilk resmimiz. Birinci resimde öncelikle şu kenardaki beyaz kısımları çıkaracağız. Komple tüm resmin etrafındaki beyazlıkları alıp çerçeveyi ortaya çıkaracağız. Aynı zamanda bu resimde gökyüzünü çıkaracağız. Yani şu mavi gördüğümüz gökyüzüne ait ne varsa hepsini çıkaracağız. Öncelikle dediğim gibi şu çerçevedeki beyaz kısmını ben kestim. Bu kenar kısmını da şu kısmı da çıkaracağım. Daha sonra iç kısmına geçiyorum. Buradan başlıyorum. Şu gördüğünüz çerçevenin çizgisinden kesiyorum. Şuraya kadar köprünün burada bağlantı noktası var. Tamamen çerçevenin kenarından alıyorum. Yani şu şekilde çıkarttım. Şimdi kubbeden devam edeceğim. Kubbenin etrafından şekline göre kesiyorum. Burada tamamen gökyüzünü çıkaracağız. Şu uç kısımlarında bir miktar pay bıraktım. Oralarını boyayacağım çünkü kopabilir. Ne kadar paylı bırakırsak o kadar iyi. Şu arka kısmında çok gölge gibi bir kısım var. Ben onu atıyorum. Çünkü çok belirgin bir resim değil orası. Yine kubbenin etrafından geçiyorum. Benim resmimin ebatı 35'e 50. Eğer siz daha büyük resim çalışmak isterseniz 50'ye 75 sipariş de verebilirsiniz. Daha kolay çalışırsınız. Bu küçük olduğu için çalışma yaparken sizi biraz zorlayabilir. Ben ekrana sığsın diye 35'e 50 ebat aldım. Aynı bu şekilde geliyorum. Buradan kubbenin etrafından minareyi dümdüz çıkıyorum. Yine buradan devam ediyorum. Minarenin etrafından dolaşıyorum. Buraya geliyorum. Yine aynen devam ediyorum kesmeye. Ben kısa olsun diye parça parça göstereceğim. Yine buradan kestim geldim. Şimdi burada köprümüzün ipleri var. İplere bir miktar pay bırakacağım. Çünkü yapıştırırken kopabilir. Ben onları boyayacağım. Şimdi yine burada ipin iç kısmı var. Orada da gökyüzü gözüküyor. Şu şekilde payla 1 milimden hem içinden hem dışından ipleri koparmadan sadece gökyüzü olan kısımları atacağız. Kesim matı birazcık yumuşak kaldığı için ben kesim tahtası koydum. Şöyle renginden biraz gözükebilir. Yine burada
iplerin iç kısmından şekline göre çıkarıyorum. Hemen bir diğer karesine geçiyorum. Burada ağacın dalları var. Yine ağacın dallarına göre şekil veriyorum. Yine kesiyorum. Devam ediyorum. Burada ağacımız şekline göre hemen kretuarıma kesiyorum. Kretuarımla ağacın dallarının şekline göre kesiyorum. Biz bu dalları, yaprakları delgeçlerle yaprak çalışacağız. Yine buradan geliyorum. Minaremin şekline göre buradan geliyorum, kesiyorum. Buradan iniyorum. Yine ağacımın dallarına şekil veriyorum. Şu arada yine gökyüzünün payı var. Onu çıkarıyorum. Hemen buradan dönüyorum. Böyle geliyorum. 1 milimden yine köprünün ipine pay veriyorum. Hemen ipin bitiminden, çerçevenin kenarından yukarıya doğru kesiyorum. Yine buradan da keseceğiz. Ve şöyle göstereyim. Aynı bu şekilde gökyüzünü çıkarmış olacağız. Şunlar da çıkacak. Yine buraya geldiğimde burada yine üçgenler var, ipleri, köprünün ipleri. Yine buralarda da şekline göre kesiyorum. Şurada köprünün altından, ağacın yanlarından şekline göre kesiyorum. Hemen altında caminin devamı var. Binanın şekline göre kesiyorum. Burada ağaç var. Ağacın şeklini veriyorum ve çıkarıyorum. Yine burada köprünün altı ve gökyüzünün bir parçası var. Yine şekline göre kesiyorum. Burada yine bir tane araba var. Köprünün ipleri var. Bu üçgen parçayı vererek kesiyorum. Yine burada köprünün altını boşalttım. Caminin yanından bu şekilde gökyüzünü keserek bu parçayı çıkaracağım. Daha sonra kesmiş olduğum haliyle tekrar sizlere göstereceğim. Gökyüzüne ait olan bütün parçaları kesip çıkaracağız. Birinci resmimizdeki gökyüzünü tamamen çıkardım. Aradaki boşluklar vardı. Onları da temizledim. Yine ben videonun arkasına bir tane resmi yerleştireceğim. Daha rahat görmeniz için. Şimdi ikinci resmimize geçiyoruz. İkinci resmimizde de yine aynı birinci resimde olduğu gibi tamamen gökyüzüne ait olan bütün parçaları çıkarıyoruz. Ben hazırladım. Kestim daha kısa olsun diye. Yine ilk resimde olduğu gibi tamamen gökyüzüne ait parçaları çıkaracağız. Ona ilaveten atmamız gereken kısımları göstereceğim. Şimdi şöyle devam edeceğiz.
Burada bizim ilk atacağımız parça köprünün arkada kalan ipleri. Öncelikle köprünün arkada kalan iplerini atmaya başlayacağız. Yani şuradan başlıyorum. Şu köprüyü öncelikle bir çıkarıyorum. Şöyle yapacağım. Arkadaki ipi kesiyorum. Daha rahat görmeniz için. Evet. Şimdi şurada gördüğümüz iplerin devamını atacağız. Bizim kısa olan şu iplerimiz öndeki ipler. Şuradaki ipler de arkadaki ipler. Şöyle yapıyorum. Bunu siz resmi önünüze aldığınızda çok daha rahat görürsünüz. Yine 1 milim iplere pay bırakıyorum ki kopma yaşanmasın diye. Bu benim öndeki ipim. Onlara bırakıyorum. Sadece içlerini boşaltıyorum. Şu parçayı şöyle koyup devamında da çalışabilirsiniz. Hangisi arkada, hangisi önde diye. Şu arkadaki ip yine. Buradaki öndeki ip. Şöyle ağacın dallarına şekil vereceğim. Ben şu anda gelişi güzel veriyorum. Daha sonra düzeltmelerini yapacağım. Şurada benim ipim tam net çıkmamış. Onu ben kendim netleyeceğim. Yine şurada bu şekilde arkadaki ipin devamı var. Ağacın yine şeklini veriyorum. Bunu da çıkarıyorum. Burada yine araçlar var. Çok küçük de olsa. Yine burada aracın devamı var. Bir tane daha. Şurada ben ip olan yeri kopardım yanlışlıkla. Normalde koparmamam gerekiyordu. Kretuarım kayınca koptu. Orayı ben tamir edeceğim. Görünüm olarak böyle olacak. Yine burada ipimiz var. Dallar var. Dalların aralarına girerek ipin şeklini veriyoruz. Beyazlıkları ne kadar atabilirseniz o kadar dallarınız muntazam duracaktır. Bu aradaki beyazlıkları keçeli kalemle boyayarak kapatacağız zaten. Onlar gözükmeyecek. Yine burada ağacın girebildiğim kadar aralarındaki beyazlıkları çıkaracağım.
Bunları biz yine delgeçle çalışacağımız için sorun olmayacak. Şurada arkadaki ipin devamı var. Bu arayı temizliyorum. Sadece ipi bırakıyorum. Şurada ipimizin gözüken kısmı. Şu aşağıyı da oyduğumuzda devamı gözükecek. Yine şuradaki beyazlıkları atacağım. Şu aralardaki beyazlıkları siz devamında temizleyin. Minik minik beyazlıklar var. Devam ediyorum. Yine köprümün arkada kalan ipi şurayı atacağım. Bunu çıkarttım. Şimdi benim önde kalan iplerim şu. Burada var bir tane de. Onları bırakacağım. Şöyle. Burada da gölge gibi gözüküyor. Ona kendim ipi görüyormuş gibi şekil vereceğim. Yine burada bir araç var. Aracımız kalacak. Halatların içine temizleyip üçgen şekli veriyorum. Burada da gözükmüyor. Ben görüyormuş gibi şekil vereceğim. Burada da gözükmüyor yine. Kendime göre görüyormuş gibi şekil veriyorum. Evet, köprümüzün arka taraftaki halatlarını çıkarttık. Şu anda sadece ön tarafta. Diğer kağıdı koyduğumuzda arkadan iplerimizin arası boşmuş gibi kalacak. Buraya geçiyorum. Burada da çok net değil bu resmin bu kısmı. Yine arkadaki halatı atacağım. Şöyle geliyorum. Çok belirgin olmayan yerleri kendiniz şekil verebilirsiniz. Mesela bu köprünün üstünde yine araçlar var. Ama halat da şekli vermem lazım. Şöyle yapıyorum. Köşeden bir tane halat şekli çıkardım. Şimdi burada bir araç var. Aracı bırakıyorum. Bir halat da buraya yerleştirebilirim. Şu araç, şunlar da benim halatlarım. Yine burada bir araç var, çok küçücük.
Şu kısım zaten çok da gözükmüyor. Kendim görebildiğim kadar arasını açıyorum. Evet, böyle bir görünüm oluşturdum. Yine köprümüzün bu alt kısmını temizleyeceğiz. İlk resimde olduğu gibi. Şu kısımdaki gökyüzünü çıkaracağım. Burayı çıkaracağım. Şurada yine gökyüzünden parçalar var. Bu ağaçların aralarındaki beyazlıkları açacağım. Şurada minik minik beyazlıklar var. Onları temizleyeceğim. Bir de şurada boyut verebilmek için çok uzakta olduğu için şuradan yavaşça, şu kısım bizim ağaç, ağaçların şekline göre kesip buradan da bir boyut oluşturacağım. Buraya da bir derinlik kazandırmış olacağım. Sadece şu sarı olan kısmı çıkarttım. Tamamen bitirdiğimde tekrar göstereceğim. İkinci resmimizi de bitirdik. Burada ne yaptık? Köprünün arkada kalan halatlarını çıkarttık. Önde kalan halatlarına şekil verdik. Yine buradaki köprünün arkada kalan haladını temizledik. Bir de şuraya boyut vermek için sarı olan kısmı attık. Şimdi üçüncü resmimize geçeceğiz. Üçüncü resmimize başlıyoruz. Köprümüz caminin en arkasında olduğu için şu anda artık tamamen köprüyü çıkaracağız. Yani şuradan başlıyorum. Ağacın şekline göre geliyorum. Buradaki ağacım kalacak. Buradan başlıyoruz, devam ediyoruz. Buradan ağacın şeklini veriyoruz. Devam ediyoruz. Minarelerimizin şeklinden buradan geliyorum. Buradan devam ediyorum. Yine minaremizin şekline göre geliyorum. Kubbesinden devam edip buradaki köprüyü de atıyorum. Ve şuradan ikinci bir boyut vermek için şuradan bu şekilde kesip bu orta kısmını çıkarıyorum. Şimdi ben birazcık keseyim. Devamında tekrar size göstereyim. Ben gösterdiğim yerleri kestim. Hatta şuradaki dal olan kısmı da attım. Çünkü çok zorluyor beni. Daha sonra ben onu alttan kolaylıkla çalışabilirim. Yine tamamen gökyüzünü ve köprüye ait olan bütün parçaları çıkarıp atıyoruz. Bazı yerler tam kesilmediği için koparamadım.
Çok güzel bir çalışma olacak bu. Ama birazcık oyalayıcı. Kağıt rölyef çok keyifli, bir o kadar da zahmetli bir sanat. Evet. Şuradan devam edeyim. Buradan geldim. Şurada ilk sarı kısmı atmıştık. Burada da şuraya kadar geliyorum. Buradan ikinci bir boyut verebilmek için köprü ile beraber şuradaki yeşil kısımları atıyorum. Yine bu ağaçların beyaz kısımlarına uyacağım. Sadece şurada dikkat etmeniz gereken minarenin bir gelişi olmalı ki arkası da dolu olmalı. Ufak tefek minik çıkıntılar yapmamız lazım sadece şu beyazlıklarda. Evet, gördüğünüz gibi köprümüzü attık. Buradaki köprüyü attık. Bir de şuradaki sıra sıra ağaçlar vardı. Oraya bir derinlik verdik ve böylece 3. resmimizi de bitirmiş olduk. Şimdi 4. resmimize başlıyoruz. 4. resmimizde de yine köprüyü çıkaracağız. Ben kabaca size hazırladım. Hemen şöylece daha pratik olsun diye. Köprüyü çıkarıyorum. Bu minare bizim camimizin en arkada kalan minaresi. Ağacın şekline göre oyuyorum ve buradan da minareyi çıkarıyorum. Yine köprünün kalan kısımlarını atıyorum. Bir önceki resme ilaveten bu minareyi çıkardım. Şu kısmı zaten bir önceki resimde çıkartmıştık. Devamında da şuradaki arka planı atıyorum. Denize kadar iniyorum burada. Denize kadar indim. Devam ediyorum. Burada minare ile beraber kubbeyi atacağım. Sadece kubbenin şu kısmını bırakıyorum. Çünkü burası bir kemer görünümü var. Ve şu içinde kubbenin devamı olan kısım var. Burayı temizliyorum. Ve 4. resmimi de bitiriyorum. Ne yaptık 4. resimde? Köprüyle beraber buradaki minareyi attık. Şu kısımdaki arka planı denize kadar indirdik. Bir de buradaki kubbenin üst kısmını ve şu ara kısmını temizledik. Çünkü burası arka planda bu resimde. 4. resimdeyim halen. Şurada atladığım ufak tefek şeyler var. Onları ilave edeyim. Burada şu arkadaki evlerin pencereleri var. Onları açacağız. Çünkü bir sonraki 5. resimde bu arka planı çıkaracağız. Şurada var bir pencere. Burada var. Yine burada var.
Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Bakıyorum. Bir de şurada köşede ufacık gözüküyor. Onu da açıyorum. Bu şekilde pencerelerini de açtım. Şöyle bir beyaz kağıt koyayım. Şu kısımdaki pencereleri açtım. Siz de resminizde rahatlıkla görürsünüz. Ve 4. resmini bitirip 5. resmimize başlayacağız.